Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, Ayşe'den Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün Alize Angora Gold'da karşınızdayım. İpimin etiketi yok hanımlar. Şöyle ipimi göstereyim size daha yakından. 4 numara tığım var, 1,60 milim. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattım. Bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Bir takipçim şöyle modeli yapmış ve kol ve yaka kesimini bekliyormuş benden. Onun için bugün onu öreceğim size. Şöyle şahane, bu şahane modelimin kol ve yaka kesimini pratik bir şekilde yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim size hanımlar. Şimdi kol altıyla başlıyoruz. Burada her zaman sık iğne ile dönüyorum. Bugün sık iğne yapmayacağım sizin için. Şöyle burada ipimi keseceğim. Bir zincir çekip şöyle ipimi koparacağım hanımlar. İpimi kestim. Şuraya bakın, şu boşluğa, şu fıstığımızın yanındaki boşluğa batacağım. Burada başlatalım, şöyle dönüyoruz. Dönüş yoluna geçiyoruz. İki modeli kol altı oyuntusu yapacağım. Ben küçük bir parça da yapıyorum hanımlar. Şöyle bir sıkılaştırma zinciri atıyoruz. Düğümünü atıyoruz. Bakın şu boşluğa batacağım. Şuraya batacağım. Boşluk değil, şu içine batacağım. Şöyle kenarımızın düzgünlüğüne gelmesi için. Burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oluyor hanımlar. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ve modelimi örüyorum. Siz eğer ilk kez bu video izliyorsanız, modeli izlememişseniz modelin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz hanımlar. Linki tıklayarak modeli de izleyebilirsiniz. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. Diğer modelin içine giriyorum. 2 tane trabzan, arada bir zincir, aynı yere batıyorum. 1 2. Bakın burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oldu. Zaten diktiğimiz zaman, birleştirdiğimiz zaman şu ipi arada kaybedeceğiz. Edeceksiniz. Ben yapmayacağım için sadece bu parçayı anlatıyorum. Bu şekilde ben yaka kısmına gelene kadar bu şekilde örmeye devam edeyim. Şuraya geleyim, yakayı beraber kesmeye başlayacağız hanımlar. Evet hanımlar, şöyle geldim yaka kısmına şimdi. Burada ipimi doluyorum, bakın modelin içine giriyorum. Burada eksiltme yapacağız, başta değil hanımlar. Şu başta yapmayacağım, burada yapacağım. Siz eğer zikzaklı istiyorsanız burada yaparsınız. Her seferinde bir tane bundan eksiltirsiniz. O şekil yapmak istiyorsanız bakın. Şimdi bir iki tane trabzan, 4 tane değil, 2 tane trabzanımı yaptım. İpimi doluyorum ve normal bir şekilde modelimi örüyorum burada. Bakın bu şekilde bir zincir, kenar zincirine batıp trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Dediğim şekil hanımlar, eğer zikzaklı istiyorsanız her seferinde geldiğinizde şöyle bir model geride kalıp döneceksiniz. O şekilde de bu modelde çok düzgün duracağını zannetmiyorum. Dönerseniz de ilk modeli sık iğne ile dönmeniz lazım. Eğer şey yaparsanız şöyle bir yükseklik olur. O da çirkin durabilir dönüşte. Çünkü geldiğimizde bir, gittiğimizde de şöyle dönüş olduğu için, iki sıra olacağı için arasında çirkin durabilir. İpimi doluyorum. Bakın hanımlar, burayı atlıyorum. Bakın bu modeli atlıyorum. Buranın içine batıyorum. Şöyle modelimi uyguluyorum. Yaka kesimi yapıyoruz hanımlar. Yani bunun yaka kesimi de gerçekten çok kolay hanımlar. Bu şekilde. Burada bir modelimizi kesmiş olduk.
2 sırada bir model gitmiş oldu. Şimdi ben sıra sonuna kadar örmeye devam edeyim. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Son modelimi de yaptım. İpimi doluyorum. Buradaki zincire batıyorum. Kenar trabzanımı yapıp şöyle döneceğiz şimdi. Burası bizim kol altı oyuntumuz. Bununla bir işimiz kalmadı hanımlar. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. İçine batıyorum. 1, 2 trabzan. Arada bir zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2 trabzan. 2 trabzanımı ördükten sonra ipimi doluyorum. Bakın şu boşluğa batıyorum hanımlar. Şöyle 1, 2, 3. Şöyle 2 seferde kapatıyorum. İpimi doluyorum. Şöyle trabzanlarım arasındaki zincirin içine batıyorum. 1, 2, bir zincir. Aynı yere batıyorum. 1, 2. İpimi doluyorum. Bakın 1, 2, 3. sırada bakın 1, 2, 3. sırada modelimizi uyguluyoruz. Şöyle alttan battım. 1, 2, 3. 2 seferde kapatıyorum. Şimdi bu şekilde örmeye devam edeceğim. Yaka kesimine gelene kadar hanımlar. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yaka kısmına geldik. Bakın buradaki modelimi uyguladım buraya. İpimi doluyorum. Trabzanların arasındaki zincirin içine batıyorum. 1, şöyle 2 tane trabzan iğne. İpimi doluyorum. Şu boşluğa giriyoruz hanımlar. İsterseniz girerseniz, isterseniz bu şekilde devam edersiniz. Şöyle 1, bakın buradaki boşluğa. 1, 2. Şöyle bir bütün olmasını istediğim için ben oraya giriyorum. İpimi doluyorum ve kenardaki modelimi uygulamaya devam ediyorum. Yine kesim yaptık zaten. Trabzanımızı 4'ten 2'ye indirdik. İsterseniz buradakileri üçlü de yapabiliriz. Şöyle duruşu nasıl oluyor ona bakıp siz değiştirebilirsiniz. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Bakın yakamız ortaya çıkmaya başladı bile. 1, 2 trabzan, arada bir zincir. İpimi doluyorum. Bakın buradaki modeli zaten bitirmiş olduk. Şuraya batıyorum. Bu şekilde 1, 2. İpimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2. Şuradaki zaten modelimiz buraya geleceği için buradaki boşluklar görünmeyecek hanımlar. Bakın burada yaptığımız gibi. İpimi doluyorum. Diğer modele geçiyorum. 1, 2 trabzan, bir zincir. Aynı yere batıyorum. 2 trabzan. Biz bu şekilde örmeye devam edeceğiz hanımlar. Kol altında herhangi bir işlemimiz yok. Burada zaten dönüşümü sağlıyorum. Tekrar aynı şekilde örüp yakaya gelelim. Zaten şu trabzanlarımızı öreceğiz. Modelimizi bu sonraki sırada uygulamayacağız. Buraya gelince beraber örmeye yaka kesimini devam edeceğiz. Evet hanımlar, yine kesim yerine geldik. İpimi doluyorum. Bakın buradaki modelin içine batıyorum. 1, 2 trabzan ipimi doluyorum.
ve kenardaki modelimi uyguluyorum. 1 2 trabzan, bir zincir, tekrar aynı yere batıyorum. 2 trabzan. Bakın. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Zincirin içine battım. 1 2 trabzan, bir zincir arada, tekrar 1 2 trabzan. Burada şimdi modelimizi uygulayacağız hanımlar. Bakın, modeli uygulama sırasındayız. İpimi doluyorum. Şu boşluğa batıyorum. Bakın, buradaki boşluğa buraya da battık. Şöyle 1 2 3 tane şöyle örüyorum. İpimi doluyorum. Şu trabzanları atlıyorum. Şuradaki boşluğa giriyorum. 1 2 3 şöyle bakayım. Hanımlar, ben daha önce hiç bunları kamera arkasında hiçbir şekilde yapmıyorum. Sadece gördüğünüz gibi zaten burası yaka kesimi, mantık ve matematik işi hanımlar. Şimdi ben buraya batmayacağım. Buraya batacağım. Nasıl duracağını beraber görebilmek için 1 2 3 onu ikisini bir yapınca çirkin durdu. Onu o şekil yapmak istemedim. Bakın, bu şekilde. Bakın, tekrar göstereyim. Şöyle 2 tane trabzanımız var ya, atlıyoruz, şu boşluğa giriyoruz. İpimi doladım. Daha iyi anlamanız için 1 2 3 ipimi doluyorum ve modelimi uyguluyorum. Arada bir zincir, 2 trabzan. İpimi doladım. Bakın, bu boşluğa batıyorum. 1 2 3 2 seferde kapatıyorum. Bakın, yakamız bu şekilde oluştu. Ben şimdi yine gidip döneyim. Yaka kısmına gelince kesime beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle yaka kesimine geldik. Yine ipimi doluyorum. Bakın, yine buraya batıyorum. 1 2 trabzan. İpimi doluyorum. Bakın, 2 trabzanımı yaptıktan sonra kenardaki modelimizi uyguluyoruz. 1 2 trabzan. Arada bir zincir, aynı yere batıyorum. 1 2 trabzan, ipimi doladım ve zincirime batıyorum. Kenar trabzanımı yapıyorum hanımlar. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Bakın, yakamız zaten oldu. Gördüğünüz gibi. Bir 2 trabzan, arada bir zincir, tekrar 2 trabzan. 2 trabzanımı ördükten sonra şu ikili trabzanı atlıyorum. Bütün olan modelin içine batıyorum. Şöyle trabzan. Hanımlar, artık kesim yapmayacağım. Bu şekilde düz bir şekilde örmeye devam edeceğim.
Zaten anladınız. Zaten benim küçük bir parça. Siz geniş yelek yaptığınız zaman zaten omuz ne kadar kalması gerektiğini bilirsiniz. Ona göre siz yapacağınız kişinin omuzuna göre şu omuz kısmını, genişliğini ona göre ayarlayıp bırakırsınız. Kesiminizi ona göre yaparsınız. Benimki küçük bir parça olduğu için düz bir şekilde nasıl devam edeceksiniz onu da şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Yeni öğrenen arkadaşlarımız oluyor. Onu bilmeyebilirsiniz. Şöyle artık kesim yapmayacağım hanımlar. Bir zincir aynı yere batıyorum. Trabzanlarımı uyguluyorum. Modelin içine batıyorum. Bir, iki trabzan. Pardon hanımlar, burası model uygulama sırası. 1, 2, 3. sıradayız. İpimi doluyorum. Şu boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. 2 seferde kapatıyorum. İpimi doladım. Trabzanın tepesine batıyorum. 1, 2. Arada bir zincir. Aynı yere batıyorum. 1, 2. İpimi doladım. Bakın şu boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. 2 seferde kapatıyorum. 1, 2. Bir zincir. Aynı yere batıyorum. 1, 2. İpimi doladım. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. 2 seferde kapatıyorum. 1, 2 trabzan. Arada bir zincir. Aynı yere batıyorum. 1, 2. Bakın kesim yapmıyorum. Düz bir şekilde ipimi doluyorum. Şu boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. Bir kapattım. İpimi doladım. Ve modelimi şöyle yapıyorum. 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan şeklinde devam ediyoruz hanımlar. Kesim bittikten sonra bu şekilde örmeye devam edeceksiniz. Bakın şöyle göstereyim size. Ben bir model daha bu şekilde düz örmek istiyorum. Yakamız daha bir kendini gösterecek, ortaya çıkacak. Kamera arkasında yine örüp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar, şöyle düz bir şekilde örmeye devam edince bakın daha bir yakamız ortaya çıkmış oluyor. Gördüğünüz gibi şahane ve çok kolay bir yaka kesimi oldu. Gerçekten hem güzel hem de kolay bir yaka kesimi. Kenarını istediğiniz oyayla süsleyebilirsiniz. İsterseniz sadece sık iğne geçersiniz. İsterseniz oya yaparak süsleyebilirsiniz. Kol altımız da aynı şekilde yine şahane. Dediğim gibi daha önce modelimizin ön yüzü, arka yüzü yok. Her iki tarafını da rahatlıkça kullanabileceğimiz bir model. Bakın. Umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.